Arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. İnanın bu kaçıncı çekimim bilmiyorum. Kimisinde ekranım sallandı, kimisinde gözlerim böyle çökmüş, çok uykusuz gözükmüşüm. Neden hiç bilmiyorum. Aslında çok da uykumu aldım. A few moments ago. Başlatalım. Arkadaşlar merhaba. Karşınızda ilk YouTube videom ile karşınızdayım. Bunu sil. Mikrofon kapalı olduğu için bence. Enerji, enerji, enerji. Evet. A few moments later. Ama umarım bunda hem hiç modumuz düşmeden, hem ekranımız sallanmadan, hem mikrofonumuz çalışarak aralıklı kontrollerle içeriğimizi oluşturacağız. Kendimden bahsetme, hemen anlatıyorum. İsmim Yasin. Bugün sizlerle ilk YouTube videomu paylaşıyorum. Bu videolarda yurt dışında yaşadığım deneyimleri son 2-3 yıl içerisinde ve okul hayatımda da gerçekleştirdiğim birçok deneyimi sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Yeri geldi bu bilgiler çok işime yaradı. Yeri geldi çok yanlış hatalar yaptım. O yüzden bir nebze kanalında bu hataları yapmayın. Hep beraber doğrularımızı arttıralım. Daha güzel işler başaralım. Eğer ben bir şeyi yanlış biliyorsam da sizin yorumlarınızla doğrusunu öğrenip hem kendimi geliştirmiş hem de sizi de geliştirmiş olurum. Konseptimiz şöyle olacak. Çayımızı alacağız. Önce bir içeceğimiz olacak. Orası çok önemli. İçiyoruz. Konseptimizi anlatalım. Genel olarak size anlatmak istediğim şeyleri ve benim de çok önemli olduğunu düşündüğüm, çok zaman alacak şeyleri ayrı ayrı detaylı anlatacağım. O yüzden bu video için de özür dilerim. Ben 7 tane soru hazırladım. Bu sorularla ilerleyip en azından bir içeriği oluşturmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten bir video hazırlamak, çekmek, kameranın karşısına geçmek, düzen ilerlemek gerçekten biraz karışıkmış. O yüzden belki bu biraz daha kolaylaştırır işimizi. Şimdi ilk kısım. Kendinden kısaca bahseder misin? Evet, bahsederim. İsmim Yasin. 27 yaşında bir makine mühendisiyim ve son 2 yıldır Portekiz'in Porto şehrinde BİM mühendisi olarak çalışıyorum. BİM mühendisi nedir? Hem mimarlarla birlikte hem de inşaat mühendisleriyle birlikte çalıştığımız 7 boyutlu projelerin bulunduğu projeler, BIM projeleri adı altında geçer. BIM nedir? Building Information Modeling. Daha çok Revit gibi, AutoCAD gibi inşaat programlarının kullanıldığı modelleme ve üretim projelerinde çalışıyoruz. Burayı geçeyim. Bunu çok daha detaylı bir şekilde, doğru bir şekilde anlatayım size. Ama kısacası ben şu anda bu işlerle meşgulüm ve Portekiz'de yaşıyorum. İstanbul'da doğdum. 25 yaşıma kadar İstanbul'da yaşadım, okudum, çalıştım. Ve asıl videonun adı olan ben Bayburt'tan Portekiz'e nasıl geldim konusu. Bayburt'ta okudum arkadaşlar. Evet. Ben YGS'de, LYS'de tabiri caizse kendi yorumumca batırdım. Ve makine mühendisliği istiyordum. Bunu da kazanabileceğim üniversitelerden birisi de Bayburt Üniversitesi'nde 2015'te. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Git 70 bin 80 bin kişinin olduğu Bayburt'umuzda üniversite hayatıma 2015'te başladım. Hatta gerçekten de iyi oldu. Bu beni gerçekten birçok konuda motive etti. Birçok konuda çözüm üretmemi sağladı. Çünkü böyle küçük bir şehire gittiğinizde bunu ilerleyen videolarda da çok bahsedeceğim. Lütfen arkadaşlar küçük şehirlerle, küçük ülkelerle ön yargılarınız olmasın. Ya Litvanya neresiymiş? Ya ne bileyim şurası neresiymiş? Estonya'yı ben ne yapayım? Kim yer Estonya'yı falan? Lütfen arkadaşlar bu kafalara girmeyin. Bu hayatınızda yapacağınız hatalardan biri olur. Gerçekten küçük yerlerin çok büyük imkanları olabiliyor ve insanlar da ön yargılı olduğu için bu imkanları hiçbir zaman araştırmıyor. Yasin'cim sen bu kadar güzel anlatıyorsun da ne yaptın Bayburt'ta derseniz. Arkadaşlar ben Bayburt'ta kendimi anlatayım neler yaptığımı çok kısaca. Ben gitar çalmayı öğrendim Bayburt'ta. Hafta sonları tiyatro kurslarına ve birçok kulüplere katıldım, dahil oldum. Sonra Bayburt küçük bir şehir olduğu için yapacak çok da bir şey olmadığı için birçok bol bol seyahate çıktım. Başka şehirlere, başka ülkelere, gezilere gittim. Ve hani inanın gerçekten eğer dikkatinizi dağıtacak çok bir şey yoksa bir şehirde
Bazı işinize de okulunuzda da çok inanılmaz fokuslanabiliyorsunuz. Ve ben de bunları fazlasıyla soğuk kışlarda, o karların içerisinde seve seve de bazen üzüle üzüle de yaptım. Ama tekrar söylüyorum, iyi ki de yapmışım. Ve siz de lütfen asla çekinmeyin. Küçük yerlerle ilgili ön yargılarınızı kırın. Hiç beklemeyeceğiniz fırsatlar çıkabilir. Birinci kısmımız bunlardan ibaret. Şimdi ikinci kısmımız. Ben neden YouTube kanalı açmak istedim? Arkadaşlar, ben bir sene önce kendime bir söz verdim. Dedim ki ben eğer bu oturum kartını alabilirsem, şu anda almış oldum ve size bununla da ilgili bir video yapacağım. Bu oturum kartını alırsam bununla ilgili ben bir video yapacağım ve insanların benim yaptığım hataları yapmaması için neleri yönlendirebilirim, neler gösterebilirim. Çünkü maalesef günümüzde YouTube'da bu videolar bazen yeterli sayıda olmuyor veya doğru olan video 4 sene önce olduğu için bilgi çok eski oluyor, güncel olmuyor. Yanlış hareket edebiliyoruz, yanlış kararlar alabiliyoruz ya da videolar İngilizce olmuyor maalesef. Yani ben buradaki başvurduğum oturum kartı tipi ile ilgili açtığım videoların hiçbiri maalesef düzgün bir İngilizce ile de değil. İngilizce ise de anlayabileceğim bir aksanla da değildi maalesef. O yüzden videolarım boyunca da ben eğer Türkçe bir video yapıyorsam İngilizce altyazı ekleyeceğim. Eğer İngilizce bir video yapıyorsam da tabii ki de Türkçe altyazı ekleyeceğim. Hem de bu şekilde İngilizcemizi daha çok geliştirmiş oluruz. Ve lütfen eğer yanlış bir çevirmenlik de yaparsam lütfen beni uyarın. Ben de hatalarımdan ders alıp o hataları bir daha tekrar etmemeye çalışırım. O yüzden YouTube kanalı açmak istedim. Bunlardan bahsedeceğim. Bu yaşadığım deneyimlerin hepsinden, vereceğim kararlardaki zorluklardan, nasıl, eğer tavsiye eder miyim, etmez miyim, bunlardan hepsinden bahsedeceğiz sıra sıra. Üçüncü konumuz kanalda neler olacak? Kanalda neler olacak? Aslında ondan biraz bahsettik ama burada ben birkaç not almışım. Onları da anlatayım. Avrupa'da yaşama, Avrupa'da çalışma, okul bulma, zor mu, kolay mı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Avrupa dışına çıkabileceğiniz programlar, ücretli ücretsiz programlar. Mesela sayalım: Work and Travel, ESC projeleri, Workaway, Work and Study, Isaac projeleri ve benim de kanallarımda en çok bahsedeceğim Erasmus projeleri arkadaşlar. Kusura bakmayın, sizi biraz salladım görüntüde ama Erasmus projeleri arkadaşlar. Çok bahsedeceğiz, çok ekmeğini yedim. Allah Desiderius Erasmus'tan razı olsun. Yani artık çok ekmeğini yediğim bir proje. Gerçekten bana da çok şeyi kazandıran, İngilizce olsun, yurt dışı network'üm olsun, gezdiğim ülkeler olsun, tattığım, kokladığım bütün özel her şey olsun. Erasmus'a gerçekten bu konuda büyük bir borcum var. Ama tabii ki de bu bir sınav sonucu kazanabildiğiniz bir program. Erasmus'la ilgili bol bol video yapmayı planlıyorum. Çünkü 3 kez Erasmus yaptım. Ve bunlarla alakalı da sizin de faydalanabileceğiniz çok güzel. Ve Bayburt'ta yaptım arkadaşlar. Evet, Bayburt'ta Erasmus sınavı var arkadaşlar. Eğer Bayburt'ta okuyup bunu bilmeyen arkadaşlarınız varsa lütfen bunu hatırlayın. Bunu girebilirsiniz. Ön lisans, yüksek lisans bölümündeki tüm öğrenciler Erasmus programlarına dahil olabilir. Bunun dışında kanallarımda bunlardan bahsedeceğiz. Peki ben neden Portekiz seçtim? Neden 4000 kilometre uzakta olan bu Avrupa'nın artık en sonunda okyanusla veya İspanya ile sınır olan ülkeye geldim? Burası benim üniversitemin anlaşma yaptığı iki ülkeden birisiydi. Daha önce de Litvanya'ya 2 kez gittiğim için ve ikinci seçenek de Litvanya olduğu için ben Portekiz'den yana şansımı kullanmak istedim. Neden? Çünkü Portekizce dünyada da en çok konuşulan dillerden birisi ayrıca ve 10 milyon nüfusuyla ne çok küçük bir Avrupa ülkesi ne çok büyük bir Avrupa ülkesi. Hava ikliminin güzel olduğu, bol bol kışları yağmurun olduğu ama soğukluk çok fazla olmadığı için binalarda ısıtma sistemlerinin bile olmadığı bir ülke burası. Portekiz'le de alakalı çok fazla videolar yapacağım, anlatacağım. Ama Portekiz'in olma sebebi bu. Kararımdan memnun muyum? Şu ana kadar eğer ben Portekiz'i bir üniversite olarak görüyorsam ve kendimi geliştirme açısından faydalı oldu mu diyorsam, evet, kesinlikle değdi. Ne kadar zorlansam da, ne kadar tek başıma kalsam da, ne kadar yaşadığım yerde ve çalıştığım yerde tek Türk, tek Müslüman, tek Portekizce konuşmayan insan olsam da gerçekten bunların hepsine fazlasıyla değdi.
Ve iyi ki de yapmışım. İyi ki de kendimi zorlamışım. Ve şu anda bu verdiğim kararların gerçekten ekmeğini yiyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Daha çok fırsat açıyor bana. Daha başka imkanları, başka şanslarımın olmasını sağlıyor. Evet. Kaydımızı durdurmaya gerek yok. Neyse. Umarım kafamızın yarısı falan çok şey olmamıştır, gitmemiştir. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Evet. Kanalda Portekiz ne demiştik dördüncü sorumuzda? Neden Portekiz? Kolay mı? Değer mi? İş, maaş. O kısmı Portekiz'e gelip çalışacağım diyen arkadaşlar bu videoya geldiyse hemen size anlatıyorum. Eğer maaş için geliyorsanız yanlış ülkedesiniz arkadaşlar. Burası Avrupa'nın Türkiye'si olarak geçen bir ülke. Askeri maaş 820 euro civarında ve kiralar 400-500 eurodan başlıyor. Porto ve Lizbon'da. Ve bu 400-500 euro maalesef arkadaşlar bir daire değil. Oda kiralarından bahsediyorum. Kendi evimle de alakalı bir video yapacağım. Ama şöyle hemen size özetleyeyim. Burası bulduğum en iyi yer. 5 kez değiştirdiğim ev sonucunda ve 455 euroya ben bir odada 4 kişiyle bir evi paylaşıyorum. Ben sonuçtan gayet memnunum. Ya Porto şartlarında bulabildiğim en iyisi bence. Çok iyi. Ve şöyle de bir şey var. Portekiz'in vergi sisteminden de bahsedeceğim ama eğer Portekiz'de kontratla bir yerde kalıyorsanız sene sonunda ve sigortalı bir şekilde IRS'e verginizi ödeyerek çalışıyorsanız sene sonrasında devlet size verdiğiniz kiranın belli bir kısmını da geri de ödüyor. O yüzden böyle küçük avantajları da var. Ama Portekiz'de iş, maaş ve yaşam koşulları kesinlikle Türkiye'yi andırıyor. Ama İstanbul'la asla kıyaslanamaz. Ben İstanbul'da askeri maaşla asla bir eve kiraya çıkıp asla geçiremezdim. Kendimi geçindiremezdim. Asla bunu yapamazdım. Ama burada bunu yapabilirsiniz. Ne kadar zor olsa da bence burada bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Geçen sene askeri maaş 770 euroydu ve ben bu şehre geldiğimde, özür dilerim, ben bu şehre çalışmaya geldiğimde ben bu maaşla çalıştım. Artı 150 euro da yemek parası vardı ve inanın gerçekten çok zordu ama ben bir şekilde geçimimi sağlayabildim. Sonra maaşım daha da düzeldi, daha da iyileşti. Tabii de en sonunda şu son aylarda da oturum kartım çıkınca çok daha farklı bir seviyeye geçtik. Şimdi başka imkanları, belki de başka ülkeleri bile hesaba katabiliyoruz ama onunla da ilgili çok büyük bir kararsızlıktayım. Pasaport için burada kalmalı mıyım yoksa daha iyi imkanlar için gitmeli miyim? Onun kararsızlığı. Bunun hakkında çok konuşacağız. Umarım siz de bana bu konuda birkaç fikir verirsiniz. 5. Benim Avrupa yolculuğum nasıl geçti? Nasıl geldim? Gelmek isteyenlere tavsiyeler. Arkadaşlar gelmek istiyorsanız benden size bir tavsiye. Türkiye'deki sorumluluklarınızdan kurtulun. Yani Türkiye'deki sorumluluklarınız bitmiş olsun. Siz lisansınızı bitirmiş olun. Siz işinizle ilgili bir projeye katılmış, bir şirkette çalışmış, staj yapmış, yani bir fikir sahibi olan bir insan olun. İngilizce zaten olması gereken bir şey. Ekstra bir diliniz olabilirse şahane, muhteşem. Ama şöyle söyleyeyim, ben 5 ay boyunca burada iş aradığım süre boyunca bana sorulan oturum kartın var mı değil, bana sorulan soru Portekizce biliyor musun sorusuydu. Bu gerçekten benim için daha büyük bir zorluk oldu. Ama sonunda uluslararası bir şirket buldum ve işe girdim. Onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Hiç merak etmeyin. İşte anlıyorsunuz değil mi? Bu video boyunca en az 5-6 kez onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Onunla ilgili bir video hazırlayacağım dedim. Çünkü çok konu birikti. Çok fazla şey birikti. Bunları da benim aktarmak istiyorum. Hani paylaşmak istiyorum ki hep birlikte güzel bir network oluşturalım. Umarım hem size faydası olur hem bana faydası olur olmaz. Göreceğiz onu. Başka Avrupa'ya nasıl geldim? Avrupa'ya şu şekilde geldim. Evet, Erasmus'a geldiğimi söylemiştim. Master programına başvurdum. Master programının Erasmus programını kazandım. Erasmus'ta buraya geldikten sonra Erasmus'umu burada bitirdikten sonra Erasmus'umu teslim ettim. Sonra burada bir iş imkanına denk geldim. O yüzden ülkemdeki master programını dondurdum. Ve şu anda bir yıldır çalışıyorum. Devam etmeyi düşünüyor muyum Türkiye'deki master'a? Şu an için değil. Çünkü dediğim gibi benim için Avrupa'daki kariyer imkanı Türkiye'deki master akademik eğitimimden daha önemli görüyorum şu anki koşullarımda. Ama ilerleyen vakitlerde imkanım olursa, şartlarım da iyileşirse tabii ki de neden olmasın. Eğitim her zaman çok güzel ve eğer kendinizi de geliştirmek için de ne için de okuduğunuzu da biliyorsanız çok da faydalı. O şekilde bir arkadaşımla beraber geldim. Yurt dışı imkanlarını araştırıyorduk. En uygunu hangisi olabilir diye düşünüyorduk.
Seçeneklerimiz arasında Work and Travel, Isaac, ESC, Avrupa Gönüllülük Projeleri, Workaway gibi birçok program vardı ama bunların hepsi çok fazla maddiyat içeren programlar ve çok fazla para isteyen programlar. Ya böyle çok yüksek bir burs kazanmamız lazım. İşte ortalamamız 3'ünün üstünde olacak ve bir sınava hazırlanacağız. Yani çok detaylı şeyler vardı. Biz de arkadaşımla düşündük. O da daha önce Erasmus programını kazanmıştı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken kulakları çınlasın. Bizim üniversitemizden Murat Çolak hocamız hem bizim için bir hoca hem de gerçekten bir aile figürüydü Bayburt'tayken. Bize şöyle bir tavsiyede bulundu. Dedi arkadaşlar master'a başlarsanız başka programlara dahil olabilirsiniz. Belki işle alakalı tezli olarak da gidebilirsiniz. Bir de onu düşünün, değerlendirin dedi. Sonra da Erasmus imkanlarıyla karşılaştık. Hani neden olmasın, Erasmus'umuzu yaparız hem de master'ımızı da yapıyor oluruz. Eğer güzel bir imkan bulursak da iş imkanlarını da değerlendiririz diyerek biz gerçekten Erasmus'la buraya gelip hem Erasmus'umuzu, okulumuzu, işlerimizi hallettik hem de işle alakalı şanslarımızı değerlendirdik. Ve çok şükür ikimiz de başvurduğumuz işlerden güzel dönüşler aldık. Uzun süre, aylar sonunda. Buraya gelmek için şartlar neler? Buraya gelmek için şartlar, benim şirketimin koştuğu şartları söyledim size ama maalesef arkadaşlar burada Portekiz için konuşuyorum. Portekiz'de çalışmak istiyorsanız size birkaç şirket tavsiyesi verebilirim. Eğer müşteri hizmetleri gibi alanlarda çalışmak istiyorsanız. Çünkü Portekiz'de Türklerin yapabileceği en çok işlerden birisi bu. En çok aranan işlerden birisi bu. Çünkü Türkçe, İngilizce müşteri temsilcisi aranıyor ve bu konuda da İngilizceniz varsa şirket size eğitim bile verebiliyor. Bu şirketleri burada yazacağım. İsimle de söyleyeyim. Birisi Teleperformans, diğerinin ismini hatırlamıyorum ama onu hatırladığım zaman da videoda altta belirteceğim. Bu gibi şirketlere başvurursanız Türkiye'den gelmenize yardımcı olabilirler. Bunun dışındaki şirketler eğer çok özel bir yetkinliğiniz yoksa, ki varsa zaten Portekiz'e başvuracağınızı düşünmüyorum. Başka daha askeri maaşı yüksek olduğu ülkelere başvurursunuz. Çok zor. Hiçbir şirket sizi buraya getirmek için uğraşmaz. Yani ben buradaydım, bu şehirdeydim. Bu şehirde olduğum için şirket görüşmesine girebildim. Çünkü insanların ilk sorduğu şirket mülakatlarında size ilk sorulan sorulardan biri yer değiştirmeye imkanınız var mı? Ve sizde ya ben yer değiştirme imkanım var ama vize işlemlerine ihtiyacım var. Şu işlemlere ihtiyacım var. Şu oluyor arkadaşlar. Direkt düşüyor karşınızdaki insan. Ya sen bana iş çıkaracaksın o zaman. Ben sana şu belgeyi vereceğim. Senin gelmeni bekleyeceğim. Senin vizen onaylanacak. Uçak biletini alırken sen zorlanacaksın mı zorlanmayacaksın mı? Ya burada evi arayacaksın. Yani sen burada değilsin zaten deyip biz sizi arayacağız diyorlar ve aramıyorlar. Bunu yanlış anlamayın. Böyle size anlatıyorum. Bunu çok fazla duyduğum için. Portekiz'de yaşamama rağmen duyduğum için anlatıyorum size. O yüzden bir sıfır geride kalıyorsunuz maalesef. Buraya gelmek için bir Erasmus programı olsun, bir gönüllülük projesi olsun, bir proje bulun arkadaşlar, bir imkan bulun ve buralara gelin. Önemli olan buradaki varlığınız ama başta da bahsettiğim gibi buraya gelmeden önce yetkinliğiniz olsun da gelin. Hani karşısına çıkacağınız insanın bir şeyler göster dediğinde bir portfolyonuz olsun. Yani bir şeyler anlat dediği zaman, şirkette bir sorunu çözdüğün zaman o çözümü gösterebilecek kanıtlarınız olsun. LinkedIn profilinizde yıllardır belli bir yerde çalıştığınızı, düzenli, güvenilir bir çalışan olduğunuzu gösteriyor olunuz. Yani bu gibi şeyler Avrupa'ya gelmenizde gerçekten en önemli şartlardan biri bence. O yüzden bunları da hallederseniz ve inançlıysanız, motivasyonunuz da yüksekse başaracağınıza inanıyorum, düşünüyorum. Ve 7. sorumuz, buna zaten cevap vermiştim ama bir kez daha cevap verebilirim. Portekiz'e gelmeye değer mi? Arkadaşlar bu tamamen sizin beklentilerinize. Tamamen gerçekten beklentilerinize. Burası bahsettiğim gibi yavaş bir ülke, sıcak bir ülke. Burada gerilmezseniz, daralmazsanız, o kadar düşük kazanmanıza rağmen sinirleriniz bozulmaz. Çünkü insanlar burada maddiyatı birinci derecede öncelik vermiyor. Verenler de zaten bizim Türkiye'den göçtüğümüz gibi buradaki insanlar da inanın çok fazla göç oluyor. Mühendisler bazında da özellikle. Çünkü biz burada aldığımız askeri maaş İrlanda gibi, İngiltere gibi ülkelerde
3-4 katından fazla maaşlardan bahsediyorum. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden insanlar, özellikle de Portekizli vatandaşlar, vize ve oturum kartı ile ilgili bir sorunları olmadıkları için onlar için bu işlemler çok daha kolay. Gidip orada yaşayabiliyorlar. Portekiz'deki insanlar nasıl? Çalışma ortamı nasıl? Çalışma ortamında hiçbir sorun yaşamadım. İnsanlar hep sıcakkanlı. Şirkette daha önce bahsettiğim gibi Portekizce de konuşmayan, tek Türk olmama rağmen, Müslüman da olmama rağmen ben hiçbir zaman bir ön yargıyla karşılaşmadım. Sadece işte meraklı sorularla karşılaştım. İşte Ramazan'da oruç tuttuğum zaman kendime işkence ettiğimi sandılar. Veya domuz yemiyorsun ama dövme yaptırıyorsun, küpe yaptırıyorsun gibi sorularla karşılaştım. Tabii ama Avrupa gibi başka yurt dışında bir ülkelerde yaşamaya başladığınız zaman arkadaşlar böyle sorulara hazırlıklı olun. İnsanlar çok meraklı ve çok garip sorularla karşılaşabilirsiniz ama siz her zaman bu soruların arasındaki köprü olacağınız için buna alışıyorsunuz. Çünkü Türkiye'ye döndüğünüz zaman Türk arkadaşınız size ya Portekizliler İspanyolca konuşmuyor mu dediğiniz zaman empati kurabiliyorsunuz. Çünkü buradaki Portekizliler de siz Arapça konuşmuyor musunuz diye soruyorlar bize. Yani iki tarafta iki ülkeyi bilmediği için sadece sosyal medyadan gördüğümüz şeyleri, duyduğumuz şeylere göre insanları yorumluyoruz, yapıyoruz. Halbuki Portekiz'de gerçekten çok çeşitli bir geçmişi, kültürü olan bir ülke. Türkiye'de kesinlikle kendine özgü, kendi dili, kendi parası olan bir ülke. İkisinin de ayrı ayrı çok güzellikleri var ve ben bu videolarda da hem bahsettiğim İngilizce çeviriyle hem de Türkçe çeviriyle iki tarafa da hitap edip iki tarafı da güzel tarafları, iki tarafında başarılı olduğu noktaları çoğaltmak istiyorum. Umarım bunda da hep beraber bir emeğimiz, bir katkımız olur. Süremiz ne kadar olmuş göremiyorum. Evet, 23 dakika olmuş. Bence ilk video için gayet yeterli. 2 haftada bir video paylaşmayı düşünüyorum. En çok merak ettiğiniz bir şey varsa, yani bunu kesinlikle cevaplaman lazım şimdiye kadar anlattığım. Ama benim gerçekten çok uzun bir listem var ve bunların kesinlikle başlıcasında da Erasmus geliyor ve sonra oturum başvuruları ve daha detaylı şeyler. Mesela Portekiz'de kredi başvurusu nasıl yapılır? Portekiz'de denklik nasıl alınır? Detaylı videoları da özellikle İngilizce olarak hazırlayacağım. Burada gelip burada yaşayan insanlar için de, yabancı Türk olmayıp Türkler içerisinde tabii ki de Türkçe altyazı da ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım bir nebze faydası olmuştur. Eğer beğendiyseniz abone olabilir, bildirimleri açabilir. Yeni video geldiği zaman da eğer sizi ilgilendiren videoysa hemen faydalanabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar, iyi sabahlar, iyi çalışmalar dilerim.